Herkese merhabalar. Yeni bir video ve proje ile birlikteyiz. IRF3205 MOSFET'leri kullanarak yeni bir indüksiyon ısıtıcı yapacağım. Diğer eşdeğerlerine göre oldukça güçlü olacak arkadaşlar. Çünkü bilen arkadaşlar bilirler, 3205 bu ebatlar için, bu büyüklük için bulabileceğiniz en güçlü MOSFET'lerden bir tanesidir. Biz de bu MOSFET'leri kullanarak oldukça güçlü ve etkili bir indüksiyon ısıtıcı yapacağız. Sözü fazla uzatmadan projeye başlamak istiyorum. Öncelikle MOSFET'lerimizi soğutucuya monte ediyoruz. Kesinlikle aynı soğutucuya monte etmiyorsunuz arkadaşlar. Arasında gördüğünüz gibi bir yalıtkan var. Yani iki MOSFET birbirine temas etmiyor. Bu önemli. Bacaklarını, pinlerini şekildeki gibi ayırıyorsunuz. Yine şu an ekranın sağ tarafında IRF3205'e ait pin bilgileri sizlerle. Bunları da verdikten sonra ilk montajımızla, ilk bağlantımızla başlıyoruz. İlk yaptığımız bağlantı IRF3205'lerimizin en sağdaki pinleri, yani S pinlerini bir hat üzerinde, tek bir kablo üzerinde birleştirmek. Burası bizim devremizin aynı zamanda eksi giriş olacak arkadaşlar. Eksi kutbumuzu bu noktadan devreye vereceğiz. Şimdi 10K'lık dirençlerimi devreye ekleyerek devam ediyorum. 10K'lık dirençlerimi hemen gösteriyorum arkadaşlar. Bakın eksi ile gate bacağı arasına 10K'lık 2 adet direnç ekliyoruz. Bu noktada yapmanız gereken bağlantı bu kadar. Sırada diyotlarımız var. Hemen hızlıca diyotlarımı bağlayıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir N4007 diyotumu bağladım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın ikinci MOSFET'imin gate pinini aldığım diyot üzerinden birinci MOSFET'imin ortadaki yani D pinine bağladık. Burada özellikle diyotun çizgisine dikkat etmenizi istiyorum. Çizgi yönü önemli. Bunu ters bağladığınız takdirde devreniz çalışmayacaktır. Aynı işlemi diğer diyotum ve MOSFET'im için uyguladım arkadaşlar. Birinci MOSFET'imin gate pini ikinci MOSFET'imin D pinine bağlı ve diyotumuzun çizgisine yine dikkat ediyoruz. Şimdi bir sonraki bağlantımıza geçebiliriz. 470 ohmluk iki direncimizin ucunu şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın uçlarımızı birleştirdik. Diğer iki ucumuzu da MOSFET'lerimizin gate pinine bağlayarak devremizi hazırlamaya devam ediyoruz. 470 ohmluk dirençlerimi devreye ekledim. Bakın her iki MOSFET'imin de gate pinine bağlı ve uç kısımları birleştirilmiş durumda. Şöyle de bir kablo ekledim. Bu arada herhangi bir kısa devre olmaması için bir kırmızı kablo ile izole ettim arkadaşlar. Bu sayede herhangi bir kısa devreye neden olmayacaklar. Şimdi şu kısmımızı makaronla izole ederek projemize devam ediyoruz. Buraya bir parça makaron geçirelim ki dirençlerimiz herhangi bir yere temas etmesin. Kısa devreye neden olmasın. Sanırım bu kadar yeterli olmuştur. Şimdi ısıtarak makaronun sıkışmasını sağlamak kaldı. Makaronumu ısıtıyorum. Ve artık dirençlerimiz sabitlendi arkadaşlar. Bobinimizi hazırlayarak projeye devam ediyoruz. Bobinimizi elektrikçilerden alabileceğiniz 3 milimlik tesisat kablosuyla saracağız arkadaşlar. Bu tesisat kablosunu şimdi bir bobin haline getireceğiz. Bobinimi hazırladıktan sonra ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bobinimiz hazır. Özellikle 3 milimlik tel kullandık. Bunun nedeni buraya oldukça yüksek güç biniyor arkadaşlar. Bu piyasada hazır olarak satılan indüksiyon ısıtıcılardan bir tanesine ait bir bobin. Şöyle tel kalınlığını ve iç çapını görebilirsiniz. Bu da bizim hazırladığımız bobinimiz. Tel çapını, tel kalınlığını ve iç çapını görebilirsiniz. Bayağı bir fark var. İkisi arasındaki ebat farklarını da hemen paylaşalım. Standart indüksiyon ısıtıcının iç bobin çapı 1.5 cm yani 15 mm. Şöyle gösteriyorum. Bizim hazırladığımız bobinin iç çapı ise şöyle sizlerle paylaşalım. Tam olarak 2.5 cm arkadaşlar. Yani 25 mm'ye denk geliyor. Şöyle gösterelim yine tekrardan sizlere. Bobinimizin iç çapı 2.5 cm. 3 tur attırıyorsunuz. Buraya ortak bağlantıyı oluşturup hemen 3 tur daha attırıyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 7 turumuz var.
Üçüncü turdan sonraki yani ortadaki turda bir çıkışımız var. Bu şekilde bobinimizi hazır hale getiriyoruz. Şöyle gösterelim. Yani bu zaten standart bildik bir bağlantı şekli. Daha önceki videolarımda da görebilirsiniz. Şimdi bunu hazırladığım devreyle birleştirerek devam ediyorum. Bağlantıyı gösteriyorum. Bakın arkadaşlar, hazırladığımız bobinimizi MOSFET'lerimizin D pinine bağlıyoruz. Şöyle sizin için odaklayıp yaklaştırayım. Bakın her iki MOSFET'in de ortadaki pinlerinden yani D pinlerinden bobinimize çıkış aldık. Devremizi uzaktan gösterecek olursak devremiz bu şekilde. Şimdi şu uçlar arasına kondansatörlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi 3 adet kondansatörümüzü birbirine seri bağlı bir şekilde getirelim ve sizlerle paylaşalım. 3 adet kondansatörümü şöyle sizin için biraz daha yaklaştırayım. Bakın seri olarak bağladık. Bu şekilde 2 tane de ucumuz kaldı. Şimdi ısıtıcı bobinimize bunu ekleyelim ve yerini sizlerle paylaşalım. Kondansatörlerin devreye eklenmiş şeklini sizlerle paylaşıyorum. Bakın bir tanesinin ucu burada. Seri olarak devam ediyoruz ve diğer ucumuz da burada. Bu şekilde devremizi eklememiz yeterli olacaktır. Şimdi son olarak şok bobinimizi de olması gereken yere bağlayalım ve devreyi çalışmaya hazır hale getirelim. Şok bobinimizin bağlantı yerini gösteriyorum. 470 ohmluk direncimizin ucuyla bir ucumuz burada olacak. Diğeri de ısıtıcı bobinimizin ortak ucu arasına bağlanacak. Şu an lehim yapmakta olduğum yer yani burası aynı zamanda devremizin artı girişi arkadaşlar. Şimdi sistemi çalıştırmaya hazırız. Sistemi çalıştırabilmek için 2 adet 12 voltluk 20 amperlik jel aküden faydalanacağım. Şu an sistem burada. Artı kutbunu olması gereken yere bağladım arkadaşlar. Buradan artı girişimizi yapacağız. Eksi girişimizde daha önce size gösterdiğim bu nokta. Şimdi 24 voltluk gerilimi sisteme vereceğim ve birlikte bir matkabı ısıtacağız. Sistemi test etmek için kullanacağım matkap burada arkadaşlar. Matkabın çapını gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 10 mm çapında bir matkabı ısıtacağız. Şimdi sistemimize güç verelim ve matkabı ısıtıcı bobin içerisine sokarak birlikte inceleyelim. Sistemin matkap üzerindeki etkisini rahat görebilmeniz için ortamdaki ışığı mümkün olduğunca azalttım arkadaşlar ve elimi yakmasın diye penseyle tuttum. Şimdi sisteme güç veriyorum, ardından matkabımızı ısıtıcı bobin içerisine sokarak ısıtıyoruz. Ve işlemimiz şu an itibariyle başladı. Şimdiden ısınmaya başladı arkadaşlar. Yavaş yavaş görebilirsiniz, dumanlar yükseliyor. Ancak kameraya ne kadar yansıyor bilemiyorum. Bakın kızarmaya başladı. Elimde biraz daha ışığı azaltacak olursam daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şu an 32.05'imizle birlikte 10 mm kalınlığındaki matkabımızı ısıtmış bulunmaktayız arkadaşlar. Oldukça yüksek bir ısıya ulaştığını söyleyebilirim. Şöyle gösteriyorum bakın. Tekrar sokuyorum devreye. Gayet güzel bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim arkadaşlar. 10 milimetrelik matkabımız projemiz ile gördüğünüz gibi akkor haline geldi. Devreyi çalışırken görmeniz için yine farklı bir açıdan sizler için tekrar paylaşıyorum. Işığı mümkün olduğunca azalttım. Şu an devreye güç verdim. Tekrar matkabımı yine konumlandırıyorum arkadaşlar. Şu anda oldukça ciddi bir akım çekiyor. Yaklaşık olarak 15 amper civarında bir enerji çekiyor arkadaşlar. Bunu ekstra bir not olarak belirtmek istiyorum. Bunu küçük bir adaptörle çalıştırmayı denemeyin. Çünkü çalıştıramazsınız. Oldukça ciddi bir güç çekiyor. Şu an kutup başı hatta elimi yaktığı için kesmek zorunda kaldım işlemi. Şu an tekrar bağlantıları sağladım arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi matkabımız anında akkor haline geliyor arkadaşlar. Bir kez daha çalıştırarak tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle matkabımı ısıtıcı bobinimin içerisine yerleştirdim.
Ve dumanlar yavaş yavaş yükseliyor, görüyorsunuz. Şu an sıfırdan ısıtıyorum arkadaşlar. Yani sıcak bir matkap söz konusu değil. Şu anda anında kızarmaya başladı. Bakın görebilirsiniz. Yine farklı açılardan gösterelim. Şu an 10 milimetrelik matkabımız artık akkor haline geldi. Ve çıkardığım anda soğuyor. Tekrar gösterelim. Bakın. Gayet başarılı bir uygulama oldu. Bu arada yavaş yavaş buradaki lehimlerim eriyor arkadaşlar. Oldukça yüksek bir ısıya ulaştığı için. Böylece bir projemizi daha başarılı bir şekilde tamamladık. Bir sonraki videomuz ve bir sonraki projemizde görüşünceye değin hoşça kalın arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.